Merhaba, bugün ise Instagram'da çokça gördüğümüz buket battaniyenin omuz şalının anlatımını yapacağım. Elimde kırmızı renk olmadığı için hem de diğer arkadaşlar güllü olan versiyonunu çok güzel anlattıkları için ben de farklı bir şekilde anlatmak istedim. Elimde koyu lila ve açık lila ipler vardı. Onlarla güzel bir buket oluşturacağız. Örgüde baştan sona 3 milim tığ kullandım. Gövde kısmında 3 yumak Alize Cotton Gold kullandım. 62 numara Alize Cotton Gold kullandım. 3 yumak kullandıktan sonra ölçüm 90-91 santim oldu. Bu bana yeterli geldiği için sonrasında devam etmedim. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Çiçekler için 2 yumak açık lila ve 2 yumak koyu lila kullandım. İkinci yumaklarla sadece 3 tane çiçek ördüm. Yani ikinci yumaklardan çok az ip gidiyor. Yapraklarda kullandığım yeşil renkte yine yarn arç cins ve yarım yumak kullandım. Toplam 430-435 gram kadar ip kullandım. Örgüde sayacağımız tek nokta yaprakları yaparken 5 zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. Sadece onun çift sayı olmasına önem veriyoruz. Onun dışında herhangi bir yerde sayı saymayacağız. Baştan sona çok zevkli bir şekilde örüp örgümüzü bitireceğiz. Instagram'da ya da YouTube'da benden örgüler istiyorsunuz. O şekilde ben de videolarımı oluşturuyorum. Sonrasında kapüşonlu hırka yapacağız. Kolay bir Pinterest yelek yapacağız. Ve kağıt ip çantalarla devam edeceğiz. Buradaki örgüyü de ilk gördüğümde ben omuz şalı ya da battaniye olduğunu fark etmedim. Paspas zannetmiştim. Çünkü bizim küçüklüğümüzde size bir görsel paylaşacağım. Annelerimiz, anneannelerimiz bu paspaslardan örerlerdi ve yerde kullanırdık. Onlardan zannetmiştim. Yine paspasların mantığıyla dilim dilim öreceğiz. Üzerine yaprakları yapacağız ve çiçekleri oluşturacağız. Anneler günü gelmeden videoyu paylaşmak istedim. Örgüyü bilenler 2-3 gün içinde, yeni başlayanlar da 4-5 gün içinde buket battaniyesini hazırlayabilirler. Şimdiden anneler gününüzü kutluyorum. Kaybettiğimiz annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimizin de mekanları cennet olsun. Artık gövde kısmıyla örgümüzü örmeye başlayalım. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için de oldukça kolay bir model. Sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan yapacağız ve ikinci sıradan sonra ne kadar örerseniz örün model kendisini tekrar ediyor. Elimde tamamladığım örneğe göre size anlatımını yapacağım 3-4 sıra, sonrasında siz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi birinci sırada sihirli halka yapalım ve sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapalım. Şöyle de göstermek istiyorum. Alize Cotton Gold'un 62 numarasını kullandım. Ben 3 yumak bitene kadar kullandım. Siz ölçüsünü büyütmek istiyorsanız istediğiniz kadar örebilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka için ipi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. İpi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. Ben küçüklüğümde böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. Siz öğrendiğiniz bir sihirli halka varsa onunla devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Halkaya giriyorum birinci sıra için. İpi aldım ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgü bitene kadar ikili trabzan kullanacağız. 3 zinciri de bir ikili trabzan kabul ediyoruz. Üst sıralarda da 3 zincir çekeceğiz. Onu da bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Halkanın içine girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım, halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte aldım. Tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettik. Onunla beraber toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan için tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Başlarken 3 tane zincir çekmiştik. 3 zincirden sonra halkanın içine 11 tane ikili trabzan yaptım. Baştaki 3 zincirle beraber toplam 12 tane ikili trabzan olmuş oldu. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Ortası kapanana kadar. Başta 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim.
kaydırmayla bitirdim. Birinci sıramızı böylece bitirmiş olduk. Birinci sırada sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sırada trabzan sayımızı 24'e çıkarmış olacağız. Aşağıdaki trabzanların her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Çift batıyoruz. Her iki trabzandan sonra da arada bir zincir çekeceğiz. Bütün örgümüz bitene kadar bir zincirlerle boşluklar oluşturacağız. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırmıştık. İkinci sıra için tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Her sırada başlangıçta 3 tane zincir çekeceğiz. Onu da bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Bu sırada ne yapıyoruz? Her bir trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. 3. zincirin içine tekrar girdim ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim, tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her tepeye 2 tane ikili trabzan yapacağız. Ve arada bir zincir çekeceğiz. Bir sonraki tepeye geldim. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 trabzandan sonra arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani tepeye çift batıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu sıradaki işlemimiz tepeye 2 tane ikili trabzan yap ve arada bir zincir çek. Arada bir zincirle 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Böylece aşağıda 12 tane olan ikili trabzan sayısı 24'e çıkmış olacak. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydıracağız. Yeni başlayanlar için şöyle göstermek istiyorum. Trabzan tepeleri ve zincirler V harfi şeklinde görünüyor. İçine kaydıracağız dediğimizde bu V harfinin tam ortasına batıyorum ve oraya giriyorum. 3. zincirin 3. V harfinin tam ortasına battım, içine battım, ipi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde ikinci sıramızda bitirmiş olduk. Artık 3. sıraya geçtik. İkinci sıradan sonra örgü kendisini tekrar ediyor. İster 3 sıra örün, ister 300 sıra örün. Mantık aynı şekilde siz istediğiniz kadar örgünüzü büyütebilirsiniz. Biz 3. sırada 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 4. sırada 4 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 4 tane ikili trabzan yapacağız. Yani kendi sırasında o sayı kadar trabzan olacak. 5. sırada 5 tane trabzan olacak. 6. sırada 6 tane trabzan olacak. Ve arada bir zincirlerimiz olacak. Örgü bilenler için bu şekilde anlatmak istiyorum. Onlar belki izlemeden devam etmek isterler. Ben yeni başlayanlar için detaylı anlatacağım. Buradaki artırmalarımız da sondaki ikili trabzan üzerine 2 tane ikili trabzan yaparak yapıyoruz. Ben burada birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. İkinci ikili trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Yani çift batacağım. Örgüyü bilenler o şekilde ilerleyebilirler. 3. sıra için yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan. Ne yapacağım demiştim? İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. İkinci trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve aynı yere ikinci ikili trabzan. Bu şekilde aşağıda 2 tane olan trabzan sayısını yukarıda 3'e çıkarmış olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. İkinci trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, 2 tane trabzan var. Birincinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincinin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan olacak. Birinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, ikinci trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan. Yani birinciye tek batıyoruz, ikinciye çift batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Birinciye bir tane ikili trabzan, ikinciye 2 tane ikili trabzan.
Ben de örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Yine bir üst sıraya beraber çıkalım. Sıra sonuna kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Yine 3. zincirin içine kaydırıyorum. V harfinin ortasına batıyorum. İpi aldım ve kaydırdım. 3. sırayı da böylece bitirmiş olduk. 4. sıraya geçiyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Örgü mantığımız neydi? Sonuncu trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapmak. Burada da birinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım 3 zincirle. İkinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aşağıda bir tek bir çift yapmıştık. Yukarıda da 2 tek bir çift yapıyoruz. Artırıyoruz bu şekilde. Arada bir zincir çektim. 2 tek bir çift yapıyorum. 1 2 ve üçüncünün tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tek bir çift yaptım. Arada bir zincir çektim. 1 2 trabzanı tek şeklinde örüyorum. Birinci trabzanı ördüm. İkinci trabzanı ördüm ve üçüncünün tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bu sırada arada bir zincirle 2 tek bir çift yapıyoruz. Toplam 4 tane ikili trabzanımız oluyor zincirlerin arasında. Şöyle göstermek istiyorum. Artık örgümüz bitene kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine 3 zincir çekeceğiz. Bu sefer de 3 tek bir çift yapacağız. Yani trabzan sayımız 5. sırada 5'e çıkmış olacak. 5 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 5 tane ikili trabzan. Buna da sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum. Artık büyük motifte size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Arada bir zincir çektim sıra sonunda ve 3. zincirin içine girip kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu sefer de 3 tane tek bir çift yapıyorum. Ve böylece 5 tane trabzana ulaşmış oluyorum. Arada bir tane zincir çektim. 3 tane trabzanı sıralı şekilde ördüm. Dördüncünün tepesine, yani son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. Örgümüz bu şekilde yamuk durabilir. Yeni başlayanlar bunu dert edebilir. O yüzden dert etmiyorsunuz. Trabzan tepelerini açarak, el ütüsü yaparak örgümüzü düzeltiyoruz. Tüm örgülerde bunu yapıyoruz biliyorsunuz. Ben de kendi ördüğüm motifte 12 tane ikili trabzan yaparak başladım. Her sırada bir tane ikili trabzan artarak devam etti. Her 5 sırada bir ilmek belirleyici taktım. Sonrasında saymakla uğraşmamak için her 5 sırada bir ilmek belirleyici taktım. 3 tane yumak bitene kadar, alize cotton gold bitene kadar ördüm ve sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydırdım. Burada artık düzgün bir bitiş yapacağız. 41, 42, 43. Yani bu sırada benim 43 tane ikili trabzanım var. Hangi sıradaysak bir zincirlik boşlukların arasında o kadar trabzanımızın olması gerekiyor. Yani benim 43. sırada 43 tane trabzanım var. İkili trabzanım var. Size ölçüsünü de vermek istiyorum. Benimkinden büyük yapmak isterseniz yumak sayısını artırmanız gerekiyor. Benim ördüğüm motifin genişliği 90-91 santim olmuş. 3 yumakta 90-91 santim olmuş. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bir yumak daha kullanırsınız. Dediğim gibi bu şekilde katladığımda ölçüsü bana yeterli geldi. Zaten yaprak bölümünü yapacağız. Üzerine de çiçeklerini yapacağız. Boyu daha da uzayacak. Motif 2. sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. Ben 5. sıraya kadar anlattım yeni başlayanlar için. İstediğim sıra sayısı kadar örüyoruz. Burada sayı saymamıza da gerek yok. Son trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptığımızda her sırada trabzan sayımız 1 tane artmış oluyor. Ve arada bir zincir çekerek bu boşluklarımızı oluşturuyoruz. Ben 43 sıra ördüm. En son 43 tane ikili trabzanım var. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağım. Siz de artık
İşiniz bittiği zaman, yeterli uzunluğuna geldiğiniz zaman en son 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorsunuz. Artık düzgün bir bitiş yapacağız. Yeni başlayan arkadaşlar muhakkak bana ipleri farklıysa kaç sıra örmem gerekiyor diye soracaklar. Ben sizin elinizin sıkılığını, gevşekliğini bilemediğim için sıra sayısı söyleyemem. Örgülerde de zaten sıra sayısı önemli değil, ölçü önemli. Siz benimkinden daha kalın bir ip kullanıyorsanız siz belki 38 sırada benim ulaştığım ölçüye ulaşacaksınız. Önemli olan 90 santim mi istiyorsanız 95 mi 100 mü o santime ulaşacak sıra sayısında örmeniz. İpimiz farklı olabilir. O yüzden kendi sıra sayınızda yeterli ölçüye gelince bırakacaksınız. Tüm motiflerde, örgülerde düzgün bitişi gösteriyorum. Düzgün bitişten kastım zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Bu şekilde V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu kanatları ve trabzan tepelerini kullanarak bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Sıra sonunda bir zincir çektik ve ipimizi yeteri kadar bırakıp kopardık. En başta çektiğimiz 3 zinciri bırakıyoruz. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine yani V harfine arkadan giriyoruz. 3 zinciri bıraktım. 1, 2, 3 zinciri bıraktım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine arkadan girdim. Ve ipi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Burada da arada bir zincir çekmiştim. Zincir de V harfi şeklinde görünüyor. Onun da arka kanadına giriyorum. Ve ipi alıp arkaya çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi oluşturmuş olduk. Trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de zincirin tepesi olmuş oldu. Yani onu da düzeltmiş olduk. Bu şekilde tüm görünüm V harfi şeklinde sıralı şekilde görünüyor. Sonrasında ipi arkada gizleyebilirim. Yeni başlayanlar için detayları yavaş anlattığımı unutmayın lütfen. Hızlandırarak izleyebilirsiniz. Burada bir tane zincir çekip buraya sabitliyorum ki sonrasında yıkadığımda, kullandığımda örgüm sökülmesin. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında ipi artık dışarıdan görünmeyecek yerlerden gizleyebilirim. İpi yeteri kadar gizleyeceğim. Örgünün arkasında ve sonrasında kalan ipi keseceğim. Yeteri kadar gizledim. Motifi esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. 43. sırada 90-91 santim ölçüye ulaşmışken artık parçamı bitirmiş oldum. Şimdi size buradaki gösterdiğim gibi el tüsüyle örgümü düzleştireceğim ve sonrasında artık yaprak kısmımıza geçebiliriz. Tüm trabzan tepelerini bu şekilde açıyorum. Elinizdeki ip ince olsun, kalın olsun. Fark etmez. Böyle kasma varsa açıyorsunuz. Öncelikle el ütüsüyle düzeltiyoruz. Zaten ütü değdirmiyoruz. Ütü ipimizin yapısını bozar, inceltir. Ömrünü kısaltır. O yüzden ütü değdirmiyoruz. Her örgüde, her motifte bunu yapıyoruz. Örgümüzü bu şekilde el ütüsüyle düzelttik. Sonrasında yine örmeye devam edeceğiz tabii ki. Hangi iple örüyorsanız örün. Yamukluklar varsa bu sizin yanlış ördüğünüzden değil, eksik ördüğünüzden değil, eliniz sıkı geliyordur. Trabzan tepeleri açılmamıştır. Trabzan tepelerini bu şekilde açıyoruz ve örgümüzü düzleştiriyoruz. Artık göbek kısmımızı yaptık. Sonrasında yaprak kısmına geçeceğiz. Benim elimde kırmızı ip olmadığı için bugün güllü bir model çalışmayacağım. Belki sonra onu da tedarik ettiğimde güllü olanı da sizinle paylaşırım. Bugün farklı bir model yapacağız. Yaprak kısmına geçmeden şu ortadaki sihirli halkadan kalan ipi de temizlemek istiyorum. En önemli ip belki de bu. Sihirli halkadan kalan ipi çekebildiğim kadar çektim. Yine ortayı kapattım. Bir zincirle buraya sabitledim. Ve sonrasında halkanın etrafında kalan ipi gizliyorum. Ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Sonrasında ortası açılmasın ve sökülmeye başlamasın.
Burayı düzgün şekilde gizleyelim. Ve ipimizi keselim. Artık yaprak örmeye başlayabiliriz. Görüyorsunuz, örgümüz dilim dilim. Burada istediğiniz dilimin başından örmeye başlayabilirsiniz. Burada da yarn arç cinsin 52 numaralı ipini kullanacağım. Elinizdeki herhangi bir yeşil tonu da kullanabilirsiniz. İlk ikili trabzanın tepesinden yaprak örmeye başlayacağız. Yaprak örmek için bir tane ilmek oluşturacağım. Onun için de ilmek oluşturmak için de ipi aldım ve döndürdüm, halka yaptım. Sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Halkanın içine girdim, ipi aldım ve ipi çekerek bir tane ilmek oluşturdum. İlk ikili trabzanın tepesinden örmeye başlıyoruz. Sık iğne yapacağım için tığın başına dolamıyorum. Buradaki bir zincirden sonraki ilk trabzanın tepesine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane sık iğne ile başladık. Arada 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Bir tane sık iğne yaptım ve üzerine 5 tane zincir çektim. 5 zincirden sonra aşağıdan 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra 5 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne yapıyorum. Arada 5 zincir çek. Aşağıdan 2 tane ikili trabzan atla. Üçüncünün tepesine sık iğne yap. Bu sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Sık iğneden sonra 5 tane zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atladım ve üçüncünün tepesine bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde boşluklar oluşturacağız. 5 tane zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atladım ve üçüncünün tepesine bu şekilde sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atladım ve üçüncünün tepesine bu şekilde sık iğne yaptım. Böyle 5 zincirlik boşluklarımızı oluşturmuş olduk. Buradaki 1 zincirlik yere kadar 5 zincirlik boşluklar oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Bu şekilde 1 zincirlik boşluğa kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada yine 1, 2 tane ikili trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine, yani sonuncunun tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki battığınız yer sizde değişik olabilir. Benim 43 tane ikili trabzanım vardı. Yani tek sayıydı, buraya denk geldi. Sizin çift sayıysa bir öncesine denk gelebilir. Önemli değil. Ne yapıyoruz? 2 tane tepe atlıyoruz. Sık iğneden sonra 5 tane zincir çekiyorum. Atlarken zincirin tepesine sayıyorum. 1, 2 tane tepe atladım. Üçüncüye bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2 tane tepe atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Yani buradaki zincir noktasında geçerken zincirde sayıyoruz. Biz burada sadece trabzan atlamıyoruz. Tepeleri atlıyoruz. 2 tane tepe atlıyoruz, sık iğne yapıyoruz. 2 tane tepe atlıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Yani zincir noktaları sizin kafanızı karıştırmasın. Bir tane daha zincir noktasını göstereceğim. Sonrasında artık sıra sonuna kadar dolanacağız. Şimdi zincir noktasına kadar 5 zincirlik boşluklar oluşturarak devam ediyorum. Birinci dilimi bitirdik. İkinci dilime geçtik. Ne yapıyoruz? Aşağıdan 2 tepe atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Arada da 5 tane zincir çekiyoruz. İkinci dilime başlarken 2 tane tepe atlamıştık. İkinci trabzanın üzerinden sık iğne örerek örmeye devam etmiştik. Burada da sıra sonum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 tane trabzan atladım. 2 tane tepe atladım. Üçüncü tepeye, yani zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum.
tepe atladıktan sonra nereye denk geliyorsa oraya sık iğne yapıyoruz. Bu zincirde olabilir, herhangi bir trabzan tepesi de olabilir. Görüyorsunuz, birinci de tam birincinin üzerinden başlamıştık. İkinci de ikincinin üzerine denk geldi. Üçüncüde de üçüncü trabzanın tepesine denk geldi. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesine sık iğne yapıyorum. Her dilimde başlangıç yerim değişecektir. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Buradaki zincirleri de bir tepe olarak saymayı unutmayalım. Burayı da sayarken bir tane olarak sayıyoruz. Benim örgüm bittiğinde sıra sonunda arada sadece bir tane tepe kaldı. O bir tepeyi atlayıp burada sık iğnenin tepesine kaydırma yapacağım. Sizde 2 tane de kalabilir, 3 tane de kalabilir. Ne kadar kaldıysa orayı o şekilde geçebilirsiniz. Bir bütün örgüde bunun sayısını ayarlama şansımız yok. O yüzden sıra sonunda bende bir tane kaldı. Sizde olması gerektiği gibi 2 tane kalabilir ya da 3 tane kalabilir. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Arada 5 tane zincir çektim ve sık iğnenin tepesine geldim ve kaydırdım. Bu sırayı bitirdik. Artık yaprak örmede ikinci sıraya geçiyoruz. Aşağıda ilmekten kalan ipim vardı. Onu da böyle ipin üstüne ala ala gizleyeceğiz. İkinci günden örgü örmeye devam ediyorum. Yaprak sıramızda 2 sıra. En son 5 zincirlik boşluklarımızı oluşturmuştuk. Onun üzerine trabzanlardan oluşan ve pıtırcıklardan oluşan yapraklarımızı yapacağız. Detaylar olduğu için size küçük bir tane motif hazırladım yine. Onun üzerinden anlatacağım. Bizim örgüde sayacağımız tek şey buradaki boşlukların sayısı. Başka hiçbir şey saymamıza gerek yok. Dediğim gibi trabzanları da saymamıza gerek yok. Sadece son trabzanın üzerine 2 tane yaptığımızda zaten doğru sayıya ulaşmış oluyoruz. Burada da neden saymamız gerekiyor? İkinci sırada trabzanlardan oluşan ve pıtırcıklardan oluşan yapraklar yapacağız. Yani yan yana 2 tane farklı modeli olacak. Ben bu boşluk sırasını tek sayı yaparsam o zaman yan yana 2 tane aynı model denk gelmiş olacak. Ve benim üzerine ördüğüm çiçeklerden sonra kötü bir görüntü olacak. Onu istemiyoruz. O yüzden buradaki boşluğu sayıyoruz ve çift sayıya ulaşmamız gerekiyor. Ben burada hazırladım. Küçük motifte 20 tane boşluk hazırladım. 19'da olamazdı, 21'de olamazdı. 20 olmak zorunda. Kendi elimizdeki motifte de öyle. Tek sayı olmayacak, çift sayı olacak. Birinci sırayı bitirdiğimde en son bir tane tepe kalmıştı ve kaydırmıştım. Normalde 2 tane tepe atlıyoruz. Sıra sonunda bir tane kalmıştı. Onu atlamıştım. 3 tane olsa da atlayacaktım. Yani çift sayı olduktan sonra sıra sonunda sizde bir tane de kalsa, 3 tane de kalsa önemli değil. Önemli olan çift sayıya ulaşmak. Sıra sonuna kadar geldiniz. Bütün boşluklarınızı sayıyorsunuz. Baktınız tek sayı. O zaman ne yaparsınız? 3-4 tanesini sökersiniz. Bütün örgüyü sökmenize gerek yok. 3-4 tanesini sökersiniz. Normalde 2 tane atlıyorduk. O zaman bir tane atlayıp sık iğne yaparsınız. Tekrar 5 zincir çekersiniz. Birinde 2 atlarsınız. Birinde bir tane atlarsınız. Bu şekilde sıra sonuna geldiğinizde çift sayıya denk getirirsiniz. Yani atladığınız trabzanların çok fazla önemi yok. Önemli olan çift sayıya ulaşmak. Şu an kendi örgümde de 19 tane boşluğu yaptım. 20. boşluğu yapıyorum. Bu arada bir tane mi kaldı, 3 tane mi kaldı onu önemsemiyorum. Önemli olan çift sayı olsun. Motifte sayarak yapacağımız tek yeri de anlattım. Artık şimdi ikinci sıraya geçebiliriz. Birinci sırada çift sayı şeklinde boşluklarımızı hazırladık. İpin rengini tekrar göstermek istiyorum. Yaprağın ikinci sırasını size daha açık bir renkle anlatmak istiyorum anlaşılabilmesi için. Çift sayıda boşluklarımızı oluşturduk ve sıra sonunda sık iğnenin tepesine kaydırmıştık. Artık trabzanlardan ve pıtırcıklardan oluşan yaprağımızı yapacağız. Öncelikle trabzanlardan oluşanla başlıyoruz. Başlarken 5 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne, 3 zincirle başladık. Sonra sırasıyla 4 tane ikili trabzan yapacağım.
Birinci ikili trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. İkinci ikili trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. Ve dördüncü ikili trabzanı yaptım. Bir sık iğne 3 zincirle başladım. Sonra sırasıyla 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Aralarda da bir tane zincir çektim. Biterken ne yapıyoruz? 3 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Aslında görünümü eşitlemiş oluyoruz. Burada bir sık iğne, 3 zincir yapmıştık. Biterken de 3 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim ve sık iğne ile bitiriyorum. Detaylı şekilde diğer boşlukları da anlatacağım. O yüzden birinci sırada anlamadım diye kafanız karışmasın lütfen. Şimdi ikinci boşluğa geçtik. Buraya da pıtırcıklarımızı yapıyoruz. Pıtırcık da yapsak, böyle trabzanlı yapraklar da yapsak, başlangıçta ve sonda her zaman sık iğne olacak. Başlarken bir tane sık iğne yaptım. Pıtırcık için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine, yani V harfinin ortasına battım, ipi aldım ve kaydırdım. Bir tane pıtırcık yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve 5 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Başlarken ve biterken bir tane sık iğne yapıyoruz. Ben burada dördüncü zincirin içine kaydırıp pıtırcık yaptığımda 3 tane daha zincir çekip sık iğne ile bitiriyorum. Yani pıtırcığın sağında ve solunda 3 tane zinciri eşitlemiş oluyorum. İki boşluğumuzu yaptık. Bunlara bakarak diğerlerinin hepsini yapabilirsiniz. Örgüyü bilenler bunlara bakarak diğerlerinin hepsini yapabilirler. Ama ben yeni başlayanlar için devam ediyorum. Bir boşlukta trabzanlı yaprak yapıyoruz. Bir boşlukta pıtırcık yapıyoruz. Şimdi trabzanlı yapraklarımıza geçtik. Onun için ne yapıyoruz? Başlangıçta sık iğne ile başlıyoruz. Üzerine 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğne 3 zincirle başladım. Aradaki 4 tane ikili trabzanı yapmam gerekiyor. Birinci ikili trabzan, araya bir zincir. İkinci ikili trabzan, araya bir zincir. Üçüncü ikili trabzan, araya bir zincir ve dördüncü ikili trabzan. 4 tane ikili trabzanı bitirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve sık iğne ile bitiriyorum. Başta ve sonda sık iğneler yapıyoruz. Pıtırcıkta da bu trabzanlı sırada da sık iğnelerle başlayıp bitiriyoruz. Bir diğer boşluğa pıtırcık yapacağız. Onun için de yine başlarken ne yapıyoruz her zaman? Sık iğne yapıyoruz. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir çektim. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Pıtırcığı yaptım. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 5 zincirlik boşluğa sık iğne yaparak bitiriyorum. 2 tane daha göstermek istiyorum. Trabzanlı olana geçtik. Trabzanlı olanda ne yapıyoruz? Bir sık iğne 3 zincir ile başlıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Üzerine 3 tane zincir çektim. Sonrasında 4 tane ikili trabzan yapmam lazım. Tığın başına doladım. Birinci ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çektim. İkinci ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çektim. Üçüncü ikili trabzanı yaptım. Arada bir zincir çektim. Böyle sıkıştıkça da örgünüzü geriye çekebilirsiniz. Boşluğu açabilirsiniz. Ve dördüncü ikili trabzanı yaptım. Bir sık iğne 3 zincirden sonra 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara bir zincir çekiyoruz. Sıra sonunda da 3 zincir bir sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çektim ve boşluğa bir tane sık iğne yaptım.
Yaprağımı da bu şekilde trabzanlı olan yaprağı yapmış oldum. Bir tane daha pıtırcık göstermek istiyorum. Sonrasında artık büyük motifte bitişimizi yapalım. Başlarken sık iğne ile başlıyoruz, biterken sık iğne ile bitiyoruz biliyorsunuz. Başlarken sık iğnemi yaptım. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4. zincirin içine girdim. Kaydırdım ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve bitişimi sık iğne ile yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıra yapraklarımızı da yapalım. Ben açık renkle siz görebilin diye yaptım. İkinci sırada da yeşil renkle yapıyoruz. Büyük motifimizde de sıra sonuna kadar gelelim. Kendi örgümde de sıra sonuna kadar geldim. Boşluklarım çift sayı olduğu için yan yana aynı model denk gelmedi. En son pıtırcığı yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım yine sıra sonunda ve artık bitişimi yapıyorum. Yaprak sıramızda bitiriyoruz. Burada ilk sık iğnenin içine kaydırdım ve bir zincir çekip ipimi yeteri kadar bırakıp koparıyorum. Ve ipimi arkada gizliyorum. Artık yaprak sıramızı da bitirmiş olduk. İkinci sıra yaprak işlemimiz de bitti. Artık çiçeklere geçiyoruz. Battaniyenin zaten en çok emek verdiğimiz, zaman harcadığımız yeri çiçekleri. Buradaki pıtırcıklar süs olarak kalacak. Trabzanlarla yaptığımız yapraklara çiçekleri yapacağız. Yani bunlar bizim süsümüz olarak ortada kalacak. Onlara herhangi bir çiçek gelmeyecek. Şimdi ben 10-15 tane hazırladım şöyle size gösterebilmek için. Yarnaş cinsin 19 numarası ve 89 numarasını kullandım. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. 10-15 tane yaptığım haliyle böyle görünüyor. Hala çiçeklerini tabii ki düzeltmedim. Örgü bitmediği için iplerini gizlemedim. Çiçeklerimiz bu şekilde. Çok tatlı görünüyor. Bir bütün çiçekleri yaptığımızda artık çiçeklerimizi düzelteceğiz, iplerimizi gizleyeceğiz ve battaniyemiz bitmiş olacak. Çiçek yapacağımız noktalar buradaki trabzanlı süslemeler. Pıtırcıkları bırakıyoruz. Sadece bu yaprakların üzerine yapıyoruz. Aradaki boşlukları kullanacağız. 5 tane boşluk var. Zincirlerin ve trabzanların arasında buradaki boşlukları kullanacağız. Her seferinde 5 kere batacağız ve ilk 2 ilmeği alacağız. 5. kere de battığımızda sıra sonunda kalan ilmekleri toplayacağız. Bununla bir sürü motif ve örgü yapmıştık biliyorsunuz. Toplama işlemiyle çiçeklerimizi yapacağız. Öncelikle tığa ilmek yaparak başlıyorum. İlmeği de örerken gizleyeceğiz. Tığın başına doladım. İstediğiniz herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Burada zincirden sonraki boşluğa giriyorum. Zincirle birinci yaptığım trabzanın arasındaki boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Diğer 2 ilmeği tığın üzerinde bekletiyorum. 5 kere gireceğiz ve her zaman ilk 2 ilmeği alacağız. Birinci kere girdim, ilk 2 ilmeği aldım. Tığın başına doladım. İkinci kere girdim, ilk 2 ilmeği aldım. Tığın üzerindeki 3 ilmeği bekletiyorum. Tığın başına doladım. Üçüncü kere girdim aynı yere. İlk 2 ilmeği alıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek kaldı. Dördüncü kere giriyorum. İlk 2 ilmeği alıyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek kaldı. Beşinci kere giriyorum. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İlk 2 ilmeği aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek kaldı. Beşinciden sonra artık 6 ilmek kaldığında altısını birlikte topluyorum ve bir zincir çekiyorum. 5 tane boşluğumuz var. Hepsine aynı işlemi yapacağız. Tığın başına doladım. Bir diğer boşluğa geçiyorum. İkinci boşluğa girdim. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini aldım. İkisini tığın üzerine bekletiyorum. İkinci kere girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. Üçünü bekletiyorum. Tığın başına doladım. Üçüncü kere girdim. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini aldım. Dördünü bekletiyorum. Dördüncü kere girdim.
Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini aldım. 5'ini bekletiyorum. Tığın başına doladım. 5. kere girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini alıyorum. 6'sını bırakıyorum. Artık 6 tane ilmek kaldığında tüm ilmekleri çekiyorum ve bir zincirle oraya sabitliyorum. 3. boşluğumuza geçtik. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Geriye kalan 6 ilmeği birlikte çekiyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Her seferinde aynı yere tığın başına dolayıp batıyorum ve ilk 2 ilmeği alıyorum. 5 kere batıyorum. Hepsinde de ilk 2 ilmeği alıyorum. Tığın başına doladım. Birinciyi battım. İlk ikisini aldım. İkinciyi battım. İlk ikisini aldım. Üçüncüyü battım. İlk ikisini aldım. Dördüncüyü battım. İlk ikisini aldım. Ve beşinciyi battım. İlk ikisini aldım. Tığın üzerinde 6 ilmek kaldı. 6'sını birlikte çekiyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Örerken iç sesimiz saymaya devam ediyor biliyorsunuz. Ben kendim normalde nasıl yapıyorum? Tığın başına doladım. 1 2 3 4 5 ve kalan ilmeği çekiyorum. Bu şekilde saydım. Sıra sonunda da zincirimi çektim ve bitirdim. Çiçeğimiz de 2 sıradan oluşuyor. Birinci sırayı ördük. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Boşlukları ördüğümüz için gördüğünüz gibi bunlar da yaprak kısmı olarak kaldı. Kaydırma yaparak bitiriyoruz birinci sırada. Kaydırmayı nereye yapacağız? Üzerinde görüyorsunuz başlangıçta 1-2 tane V harfi görünüyor. 2 tane tepe görünüyor. 1-2. Hepsinin tepesinde 2 tane var. 1-2. 1-2. Başta da birinciyi bırakıyorum. İkincinin tepesine yani zincirle sabitlediğimiz tepeye giriyorum. Birinciyi bıraktım. İkincinin tepesine girdim. İpi aldım. Ve kaydırdım. Kaydırmayla birinci sırayı bitirmiş oldum. İkinci sırada da bir alt sırada oluşan boşluklara çalışacağız. Bir zincir çekip diğer boşluğa geçmiştik. Arada oluşan boşluklara bir tane ikili trabzan, bir pıtırcık, bir tane ikili trabzan, bir pıtırcık yapacağız. Çiçek kısmı da gayet kolay. Bir tane daha anlatarak size iyice pekiştireceğim. Sıra sonunda kaydırmayla bitirdik. Başlarken 1-2 zincir çekiyorum. Bunu trabzan kabul etmiyorum. Bunu en son sıra sonunda kaydırabilmek için yaptım. 2 zincir çektim. Boşluklara ne yapıyoruz? Bir tane ikili trabzan, üzerine pıtırcık. Bir tane ikili trabzan yaptım boşluğa. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu sefer V gibi görünen taraflarını değil, zinciri çeviriyorum. Birinci zincirin arkasındaki kısa çizgiye girdim. İpi aldım, kaydırdım. Ve bir tane pıtırcık yapmış oldum. Boşluklara bir tane trabzan üzerine pıtırcık, bir tane trabzan üzerine pıtırcık yapıyoruz. Birinciyi yaptık, şimdi ikinciyi yapacağız. Aynı boşluğa girdim, bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine pıtırcık yapmam lazım. 1, 2, 3 zincir çektim. Zincirin V gibi görünen tarafını değil, arkasını çeviriyorum. Arkasında kısa çizgiler var. Birinci zincirin arkasındaki kısa çizgiye girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Buradaki boşluktaki işlemimizi bitirmiş olduk. Diğer boşluklara da aynı işlemi yapacağız. Arada herhangi bir zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Birinci zincirin arkasındaki çizgiye
girdim, ipi aldım ve kaydırdım. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve tepesine pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Arkasındaki birinci zincirin arkasındaki çizgiye kaydırdım. Burada elinizi sıkı sıkı yaparsanız zincirin arkasına girmeniz zorlaşır. O yüzden elinizi ne kadar gevşek tutarsanız o kadar rahat edersiniz. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Boşluklara bir tane ikili trabzan pıtırcık, bir tane ikili trabzan pıtırcık yapıyoruz. 2 tane yaptıktan sonra diğer boşluğa geçiyoruz. Arada zincir yok. Bir diğer boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyorum. Birinci zincirin arkasındaki çizgiye batıyorum. Aynı yere ikinci trabzanı yaptım. Üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyorum. Elimizi gevşek tutuyoruz. 2 tane yaptıktan sonra bir diğer boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine pıtırcık yapıyorum. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip birinci zincirin arkasına kaydırıyorum. Burada da 5 tane boşluğumuz var. 4 tanesini yaptık. 5.'ye geçiyoruz. Burada bağlantı yaptığımız yere geldik. Bir tane ikili trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Birinci zincirin arkasına kaydırarak bir tane pıtırcık yaptık. Ve son bir tane trabzan yapıyorum. Üzerine bir tane pıtırcık yapıp bitiriyorum. Sıra sonunda en son pıtırcığı yaptım. Başta 2 tane zincir çekmiştim. Onu sadece sıra sonunda bağlantı yapabilmek için yaptık. Birinci zincir bırakıyorum. Birinci V harfini bırakıyorum. İkinci V harfine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Bir zincir çekerek ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Böyle tepesini açabiliriz. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık. Artık dışarıda kalan o kestiğimiz ipi gizleyip koparabiliriz. İstiyorsanız iç kısmında gizleyin, istiyorsanız dış kısmında gizleyin. Ben dış kısmında gizledim. En son bir zincir çekmiştik. Yine gizlerken de bir tane zincir çekiyorum ki sonrasında herhangi bir sökülme olmasın. Çiçeğin istiyorsanız iç kısmında, istiyorsanız dış kısmında gizleyebilirsiniz. Önemli olan gizlediğimiz yer dışarıdan görünmesin. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Ve çiçeğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Yeni başlayanlar için bir tane daha göstermek istiyorum. Yanına koyu renk iple devam ediyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeği örerken gizleyeceğiz. Tığın başına doladım. 3 zincirden sonraki boşluğa giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Aynı yere giriyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçüncü kere giriyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Dördüncü kere giriyorum. Tığın üzerinde 6 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve 5. kere giriyorum. Tığın üzerinde 7 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 6 ilmek kaldığında hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir tane zincirle oraya sabitliyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. Diğer boşluğa 5 kere gireceğim. Her seferinde de ilk 2 ilmeği alacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5.'den sonra
kalan 6 ilmeği birlikte topluyorum ve bir zincirle buraya sabitliyorum. Diğer üçünü de böyle sayarak yapacağım. Diğer boşluğa girdim. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciden sonra 6 ilmeği topla ve bir zincirle sabitle. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciden sonra 6 ilmeği topla ve bir zincir çek. Artık son boşluktayız. Oraya da 1 2 3 4 ve 5. 6 ilmeği topladım ve bir zincir çektim. 5 tane boşluğa da aynı işlemi yaptıktan sonra 1-2 tane tepe görünüyor, V harfi görünüyor. İkincinin tepesine giriyorum. İpi alıp kaydırıyorum ve ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıraya ne yapıyoruz? 2 zincirle başlıyoruz. 1 2 zincirle başladım. Bunu sadece sıra sonunda kaydırma yapabilmek için kullanıyorum. Tığın başına doladım. Boşluklara bir tane ikili trabzan pıtırcık, bir tane ikili trabzan pıtırcık yapacağız. Bir tane ikili trabzan üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyoruz. 3 zincir çektim. Birinci zincirin arkasındaki çizgiye girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum ve üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum. Birinci zincirin arkasına girdim, ipi aldım ve kaydırdım. 2 tane yaptıktan sonra diğer boşluğa geçiyoruz. Bir diğer boşluğa bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyorum. İkinci ikili trabzan ve üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyorum. Yine 5 tane boşluğumuz var. Her boşluğa bir tane ikili trabzan üzerine pıtırcık, bir tane ikili trabzan üzerine pıtırcık yapıyoruz. Diğer boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım ve 3 zincirle pıtırcığı oluşturuyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım ve üzerine pıtırcık oluşturuyorum. Biz dantel örerken buna pıtırcık deniyordu ama normalde başka bir şey deniyor mu onu da bilmiyorum. Süslemelerimizi bu şekilde yapıyoruz. 2 tane yaptıktan sonra diğer boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincirle pıtırcık. Aynı yere bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincirle pıtırcık yapıyoruz. Artık son boşluğumuzdayız. Oraya da bir tane ikili trabzan, üzerine 3 zincirle pıtırcık ve aynı yere ikinci ikili trabzan ve 3 zincirle üzerine pıtırcık. Sıra sonunda en başta 2 tane zincir çekmiştik. Birinci zincir bırakıyorum. İkinci zincire girdim ve harfini aldım ve kaydırmayla bitiriyorum. Tekrar bir zincir çektim. İpi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. İpimizi gizliyoruz ve artık çiçeklerimiz oluşmuş oluyor. İpinizi gizlerken zincir çekmeyi unutmayın. Burada zincir çektik ama sonrasında ben tekrar zincir çekmezsem buradan gevşeyecek ve bir bütün çiçek sökülecek. Onu istemediğim için gizlerken de bir tane zincir çekiyorum. Zincirle oraya sabitliyorum. İpi aldım, bir zincirle sabitledim. Sonra artık istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. İstiyorsanız çiçeğin içinde gizleyin, istiyorsanız arkasında gizleyin.
Bu şekilde ikinci çiçeği de bitirdim. Farklı renklerde yapmak zorunda değilsiniz. Aynı renkte yapabilirsiniz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Ben çiçeklerimi yaptım. İplerimi gizlemedim. Daha yapmadığım yaprakların üzerine çiçekler var. Onları da yapacağım. Bir bütün şeklinde artık çiçeklerimi hazırlayıp iplerimi kesip gizleyip size artık en son halini göstereceğim. Ölçüsünü vereceğim. Ne kadar ip kullandığımı da söyleyeceğim. Siz istediğiniz büyüklükte artık yaparsınız. Ben tüm çiçekleri ördüm ve ipleri gizledim. Artık örgümüz hazır. Bu noktada yapacağımız iş yine çiçekleri de el ütüsüyle düzeltmek. Elimizle çiçekleri düzeltiyoruz. Sonrasında artık örgümüz hazır. Tekrar bilgileri vermek istiyorum. Buket battaniye için gövde kısmında 3 tane Alize Cotton Gold kullandım. 90-91 santime ulaştım. Siz kendi ipinize göre istediğiniz santime ulaşana kadar sıra sayısında örüyorsunuz. Sıra sayısı önemli değil, ölçü önemli. Yarn cinste de koyu liladan ve açık liladan 2 yumak kullandım. İkinci yumakla sadece 3 tane çiçek yaptım. Yani çok az kullanıyorsunuz. Yeşil olan renk de yine yarn cinsinde ve yarım yumak kullanmıştık. 430-435 gram ip kullandık. Yine sizin istediğiniz örgülerle devam edeceğim. Kapşonlu hırka yapacağız. Kolay yapılabilir bir tane Pinterest elek yapacağız. Ve benden kağıt ip çanta istiyordunuz. Artık onun zamanı da geldi. Kağıt ip çanta çalışacağız. İstediğiniz örgüleri bana Instagram'dan atabilirsiniz ya da YouTube'da videonun altına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.